Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün gül çantayı daha önce görmüş olduğunuz gül çantalara göre çok farklı bir şekilde yorumlayarak karşınıza getirdim. Görmüş olduğunuz çantamın boyutu biraz daha büyük boy bir gül çanta. İç hacmi daha geniş. Yani şık bir görsel aksesuar olmanın yanında aynı zamanda iç hacmi geniş ve boyut olarak büyük ve daha kullanışlı bir çanta boyutuna büründü. Şöyle iç hacmini göstermek istiyorum. Bakın oldukça geniş. Çünkü çantamıza körük yaptık. Şöyle bakın. Çok büyük bir iç hacmi var. Şu yanda yapmış olduğumuz körük çantamızın içinin daha geniş olmasını sağladı. Daha kullanışlı olmasını sağladı. Şimdi öncelikle şu soruya cevap vereyim. Hemen akıllardaki soru, çanta ağır olmadı mı diye soracaksınız biliyorum. Şimdi gül çantayı daha önce yaptıysanız, iki tarafı da gül olacak şekilde yaptıysanız, gül çanta zaten diğer çantalara oranla ağır bir modeldir. Bu tamamen bana göre kullanışlı bir çanta olmanın yanında daha çok aksesuar bir çantaydı. Hani görsel güzelliğiyle ön planda olan bir çantaydı. Müşterimin isteğine bağlı olarak boyut biraz büyüdü, iç hacmi genişledi, daha kullanışlı bir hale geldi. Daha önceki yapmış olduğunuz çift yönlü gül çantaların ağırlığını bilirsiniz. Onlar bu çantadan daha ağır, öyle diyebilirim. Çünkü ben çantamın arka tarafını gördüğünüz gibi daireden yaptım. Hiçbir şekilde bu tarafa gül ekleme gereği duymadım. Çünkü gül eklesem taşınamayacak bir hale gelirdi artık. Bu şekilde inanın, bir de omuz çantası olmadığı için, el çantası olduğu için iç hacmi doldurulup taşınabilecek bir boyutta, zaten sürekli kullanılacak bir çanta değil. Özel gün çantası olarak kullanılacağından eminim. Sadece diğer gül çantaya göre bir sıra yaprak sırası büyüdü ve araya da sadece şu körük eklendi. Arka tarafı da boş. Yani ağırlık olarak gayet normal bir çanta. Şöyle ölçüsünden bahsetmek istiyorum. Genişlik ölçüsü 30 santim genişliğinde. Sapıyla birlikte şu şekilde ölçtüğüm zaman 35 santim uzunluğunda yapıyor. Çantayı istediğiniz boyuta kadar büyütebilirsiniz. Eğer ağır olacağını düşünüyorsanız veya size büyük geleceğini düşünüyorsanız daha küçük boyutta bırakıp arka tarafına da aynı şekilde daha küçük boyutta bir daire ve araya da körük yaparak çantayı daha minimal bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çantamın detaylı görsellerini, reelsini Instagram adresim betul.fashion'da paylaşıyor olacağım. Size mutlaka ama mutlaka sayfama da bekliyorum. YouTube kanalıma abone olarak ve çantayla ilgili görüşlerinizi de yazarsanız benim de aklımda sizinle ilgili fikirler oluşmuş olur. Şimdi malzemelere geçelim. Evet, malzemelerime bakacak olursak, bu boyutta bir gül çanta örmek istiyorsanız eğer, floş ip diye de geçiyor. Aynı zamanda sıçan kuyruğu olarak da geçiyor. Bu şekilde düğümlememin sebebi, ben biraz artan ipimi daha sonra, çantam bittikten sonra ekleme yapmıştım, hani bağımsız olmasın diye. Bu ipten toplamda bu çanta için 5 yumak almanız gerekiyor. 5. yumaktan gördüğünüz gibi bu kadar, oldukça fazla ip artıyor. Yani eğer aynı renkte iki çanta yapacaksanız 9 yumak tam yeterli gelecektir. 10 yumak almanıza gerek yok. Bu ipi nerede bulabiliriz derseniz, hemen videonun açıklama kısmına link olarak da ekleyeceğim. Tuncan Tekstil veya Prestij Boncuk'tan çok farklı renk seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Reklam değil bu arada, tamamen malzemeleri bulabilmeniz adına link bırakıyor olacağım. Şöyle bir çanta sapı kullandım. İsterseniz yuvarlak da kullanabilirsiniz. Fakat gül çanta için elde tutmak adına yuvarlaktan çok, çanta zaten yuvarlak, üstteki çanta sapı da yuvarlak olunca bir tık daha böyle sallanıyor çanta, ama bununla daha sabit oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle diğer tarafı kullanalım. Çanta sapımın ölçüsü şöyle en geniş kısımdan itibaren 14 santim ve yüksekliği de şöyle 10 santim yapıyor. Her tuhafiyede bulabileceğiniz bir çanta sapı. Kullanmış olduğum tığ numarası 3,5 numara. Tığ kullanacağım, 3,5 milimetre.
Ve çantamla uyumlu parlak kalın saten astar kullanacağım. Zaten Floş ipim saten bir ip olduğu için astarla uyumunu görüyorsunuz. Saten astar, eğer Floş ip örecekseniz kesinlikle saten astar kullanmanızı tavsiye ederim. Aradaki bakın bütünlüğü görüyorsunuz. Uyumu görüyorsunuz. Bu arada bu çantayı hangi iplerle örebilirim derseniz polyester, pamuk, makrome, hatta kağıt iplerle bile örebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize, tercihinize kalmış. Şimdi daha önceki gül çanta videomda sıra sayısı şöyle saydığımız zaman bakın şu çizgileri 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgide burayı bitirmiş oluyorduk. Yani trabzanlar şöyle ortadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan sırası yapmış oluyorduk. Şimdi ben bunu müşterimin isteğine bağlı olarak bir sıra daha büyüteceğim. Hem burada nasıl yapıldığını öğrenmiş olacaksınız. Yani en sona bir yaprak sırası daha sığdırmış olacağım. Hem çantamın boyutu biraz daha büyüyecek. Bunu alta bıraktığım gül çantası linkinden bu temeli tamamlayıp geliyorsunuz. Daha sonra bu videoya geçiş yaparak burayı bir sıra daha büyüteceğiz. Şimdi en son bir tane tekle başladık. Bir tek, bir çift ve daha sonra şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5 tek bir çift, 5 tek bir çift olarak devam ettik. Sıramızı bu şekilde bitirdik. Şimdi tekrardan burada 3 tane zincirin tepesine batarak kaydırmayla birleştirdim. 3 tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki noktadan ikili trabzan, şöyle hemen yanındaki noktaya ikili trabzan, yanındaki noktaya ikili trabzan, ortasından batarak devam ediyoruz. Bakın şu an 4 tane trabzanım olmuş oldu. Baştaki üçlü zinciri bir trabzan olarak sayıyorduk. 3 zincir, 3 tane de ayrı noktaya ikili trabzan. Hemen buraya bir çift yapıyorum. Bakın yani 2, 4 tek bir çiftle başlamış oldum. Şimdi 6 tek bir çift olarak devam edeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve bir çiftle tamamladım. Şimdi tekrardan bu sırayı 6 tek bir çift olarak tamamlayıp geliyorum. Sıramı bitirdim, geldim. Burada 4 tane tek bir çift, 6 tek bir çift olarak devam etmiştik. 4 tane tekle başladığım için burada 2 tane tekle bitirip 6 teki yan yana düzeni tamamlamış oldum. Şimdi burada sırayı bitireceğim. Bir sıra büyüttüm. Bir önceki videoya göre, gül çanta videosuna göre. Genişlik burada 26 santime ulaştı. Şimdi burada bir sıra daha fazla yaprak sırası yapacağımı söylemiştim. Dilerseniz diğer videodaki gibi bir sıra eksik olacak şekilde yapabilirsiniz. Bu videoda da arka tarafın düz olmasından yararlanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi burada sırayı bağlayacağım. Burada bakın şurada ilmeğin içine batarak kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burada bakın sıradaki ilmeğin içinden arkadan battım. Buradaki ilmeği arkaya taşıdım. Şöyle biraz sıkalım. Bir tane zincir çekerek burada ilmeğimi kesiyorum. İpimi kesiyorum, ilmeğimi diyorum. Ben söylüyorum, siz anlayın. Şöyle bakın, kestikten sonra sıkalım. Biraz aşağıya doğru alacağım bu ipi. Şöyle döndürelim. Dairemizi tamamladık. Şimdi burada bir önceki videomdan yararlanacağım. Tekrar aynı şeyi anlatmayacağım. O videoya geçiş yapın ve ortadan
gül yapraklarının nasıl yapıldığını belli bir sıraya kadar öğreneceksiniz. Sadece en son sırayı tekrar size bu videoda bilgisini vereceğim. Siz son sıraya kadar gül yapraklarını tamamlayıp gelin diğer videodan. Şimdi diğer videoyu izlediyseniz ve bu örgüyü, gül örgüsünü 5. sıraya kadar yaptıysanız zaten son 2 sıranın da mantığını otomatik olarak kendiniz yapabileceksiniz. Bu diğer gül çantaya göre, bakın diğeri şöyleydi. 2 sıra daha büyük arkadaşlar. Dilerseniz diğeriyle aynı sırada bırakabilirsiniz. Ve buradaki tekniklerle de arka tarafını buradaki tekniklerle yaparak da ilerleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi gül yapraklarını yaparken bir önceki videomda belli aralıklarla ilmek sayısında tel toka takmıştık. Şimdi artık onu bu son 2 sırada yapmaya gerek yok. Zaten dediğim gibi orayı izleyip buraya kadar geldiyseniz bu son 2 sıranın yapılışını otomatik kendiniz bile yapabilirsiniz. Burada yaptığım şey, sıra bittikten sonra, bakın nerede yapmışım onu, hatta görelim. 2 tane zincir de yukarıya, 3 tane zincir de yukarıya çıktım. Bakın 3 tane zincir çekip bir üst sıraya geçtim. Son 2 çizgi sıram kalmıştı burada. 3 tane zincir çekip geçiyorsunuz. Zaten burada ya ilk yaprağı yaparak başlıyorsunuz, sabitliyorsunuz bir alt sıradakinin arkasına. Burada ben nasıl yaptım? Yaprakların sabitli olan kısmının dışında 7 tane boş ilmek sayarak 7.'ye, bakın bu yaprağımın devamını sabitledim 7.'ye. Ve daha sonra 3 tanesini biliyorsunuz trabzanlarla doldurup yaprağımızı yaptık. Daha sonra o 3 tane doldurduğumuz yine ilmekleri geçiyorsunuz. Yanından itibaren 7 tane boş ilmek sayıp 7.'ye tekrardan sabitliyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oldum. Daha sonra şurada nerede? Daha sonra hemen yine üst sıraya geçtiğim bir nokta olmalı. Tekrar 3 zincirle bir üst sıraya geçerek yine aynı şekilde, bakın burada illaki 7 illaki 8 ile bitirerek böyle sıra sayısını tutturmaya çalışmayın. Burada önemli olan yaprak aralıklarının düzgün olması. Ne bileyim, burada sırayı düzgün tamamlamak adına, bu hizayı düzgün tamamlamak adına son noktayı atıyorum. Kimisini 7. ilmeğe takarsanız kimisini 8. ilmeğe. Sıranın sonuna geldiğiniz zaman 10 tane mi ilmek kaldı? Yani 10.'ya takarsanız ondan bir sıkıntı olmaz. Yeter ki yaprakların dengeli bir dağılımı oluşsun. Gül çantanın arka kısmı için böyle düzgün bir daire yapmaya çalışacağız. Şöyle ipimizi alalım. Bu tamamen, isterseniz diğer videodaki gibi iki tarafını da güllü yapabilirsiniz. Fakat ağır olmaması açısından bir tarafını bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle ipimi alıyorum. Şunu biraz kenara alalım. Ve şu şekilde ikiye katlıyorum. Katladığım yeri, yani ipin birleştiği yeri tutuyorum. Ve tığımı içinden geçirdim. İpimi doladım. Bir tane ilmek çıkardım halkamın içinden. Ve bir tane zincir çektim. Halkamın içinden batarak ipimi doladım. Sık iğne. Bir tane doladım. İkinci sık iğne. 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde içine sık iğne yaptım. Ve bunu şöyle düzelterek kısa ipimi iyice çekiyorum ve burayı kapatıyorum. Burada bildiğiniz klasik daire taban veya daire, işte bu teknikle, daire tekniğiyle supla da yapıyorlar. Daire taban da yapıyorlar. Bu şekilde çantanın arkasında da kullanıyorsunuz. Yani dairenin yapılışını öğreniyorsunuz kısaca. Sadece bu çanta için öğrendiğinizi düşünmeyin. Şimdi 8 tane sık iğne yaptık. Burada bir tane de tel toka kullanacağım ben. Çünkü spiral bir şekilde örerek gideceğiz. Şimdi burada ilk yaptığım birinci sık iğnenin şöyle tepesinden, tabi bayağı sık yapmışım, batıyorum. İpimi doladım. Bakın, yeni bir sık iğne yapıyorum. Şu ipimi de, fazla kalan ipi de arasına gizleyerek yeni bir sık iğne yaptım. Burada ikinci sıraya geçmiş oluyorsunuz ve bunun tepesine tel toka takıyorum. Şurayı iyice sıkalım. Bakın, bir sık iğne yaptım. Şimdi aynı noktanın içine bir tane daha yapıyorum. Şimdi bu sırada, amma sıkı yapmışım. Hepsine ikişer tane yapıyoruz. Bakın 2 tane battım. Sıradakine
bir sık iğne ve sıradakine aynı noktaya ikinci sık iğne. Şimdi bu ipin gizlendiği yerde bakın, bunu iyice çekin. Çünkü bu daha sonra orta nokta açılabilir. Bunu iyice çekin. Yani eğer polyester makrome, pamuk makrome kullanmıyorsanız, bu ipin özelinde söylüyorum. Çakmakla ucunu yakıp şöyle yapıştırın. Ortadan gözükmeyecek şekilde şöyle kenara yapıştırın ki sağlamlaşsın. Şimdi böyle hepsine çift batarak 16 sık iğne ile sıramızı bitirdik. Tokamı çıkarıyorum. Şimdi sırada bir tane tek yaptım. Tokamı takıyorum tekrardan. 3. sıraya geçmiş bulunmaktayız. Pardon, buraya bir tane tek yaptım. Aynı noktaya bir tane daha yapacağım. Yani 3. sıraya bir tane çiftle başlamış olduk. Bir çift, sıradakine bir tek. Sıradakine bir çift. Sıradakine bir tek. Sıradakine bir çift. Aynı noktaya bir tek. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Son bir nokta kaldı. Buraya da tek yapıyorum. Bir çiftle başlamıştım. Bir çift, bir tek dolaşarak bir tekle bitirmiş olmanız gerekiyor. Tokamızı çıkaralım. Şimdi buraya sırada bir tane tek yapıyorum. Ve burada bir üst sıraya geçmiş bulunmaktayız. Yanındakine de bir tek yapıyorum. 2 tane tekle başladım. 2 tek. Şimdi buraya bir çift. Şimdi 2 tek. 1 2. Şimdi buraya bir çift. Şimdi 2 tek. 1 2. Şimdi buraya bir çift. Bakın, her bir üst sıraya geçtikçe aradaki tek miktarı artmaya başlıyor. Çift miktarı azalmaya başlıyor. Başta 8 sık iğne yaptık. Sonra hepsine çift battık. Sonra ne yaptık? Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Şimdi bir üst sıraya geçtik. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift. Yani tek sayısı bir üst sırada 3 tek, bir çift, 4 tek, bir çift, 5 tek, bir çift olacak şekilde sıramız bitecek. Şimdi burayı 2 tek, bir çift olacak şekilde tamamlayalım. Şimdi 2 tane tekle başlamıştım. Bir tane çiftle sırayı bitirmiş olmanız gerekiyor. Şimdi bakın şöyle, bu tamamen sizin kararınıza, sizin el ölçünüze göre ilerleyecek. Burada baktığım zaman dairemde böyle bir yamukluk görüyorum. Bakın, bir potlaşma görüyorum sanki. Düz durmuyor gördüğünüz gibi. Şimdi yani şöyle dümdüz yapsam da bir dalgalanma var. Bu tarz durumlarda aralara, eğer gidişata göre siz karar verin. Eğer dalgalanma varsa aralara artırmasız bir sıra atın. Şimdi bakın, burada bir tane tekle başladım. Bir tekle başladım. Şimdi bu sırada hiçbir artırma yapmayacağım. Çünkü dairemi biraz toparlayacağım. Eğer bakın dümdüz gidiyorsa, gergin değilse artırma yapmanıza gerek yok, ama hangi el ölçüsü olursa olsun mutlaka aralara artırmasız sıralar serpiştirmeniz gerekecek. Daha düzgün durması için. Bu şekilde her birine birer tane batarak sıramın sonuna kadar geliyorum. Şimdi artırmasız olacak şekilde tamamladım. Bakın, dairem daha düzgün bir yapıda görünmeye başladı. Şimdi sırada artırmaya devam edebilirim. Hatırlıyorsanız 2 tek bir çiftle artırmasız sıranın altını o şekilde yapmıştık. Şimdi sırada ne yapacağız? 3 tek bir çiftle yapacağız. Ama burada sıraya başlarken bir tane tekle başlıyorum. Bir tekle başlıyorum, bir çift yapıyorum. 1 2. Şimdi 3 tek yapıyorum. 1 2 3. Şimdi bir çift yapıyorum. Şimdi 3 tek.
Şimdi de bir çift yapacağım. Burada bakın bir tekle başladım, bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olacak şekilde döngüyü tamamlayacağım. Burada hani neden bu şekilde başlangıçta 3 tek bir çiftle direkt başlamıyoruz derseniz, burada amaç alttaki çiftlerle üstten devam eden, üstte sıradaki devam eden çiftler üst üste denk gelirse daireden çok böyle, bakın şöyle göstereyim elimle yaparak, şöyle şu tarzda, bakın elimle çektiğimde bile şöyle gösteriyorum. Üst üste çiftler denk gelirse böyle köşelenmeler oluşur. Şimdi burada çiftler üst üste denk gelmesin diye başlangıçta bazen bir tekle başlarsın, bir çift yaparsın, sonra 3 tek bir çift, ama sonuç ne olur? 2 tane tekle biter, yani yine 3 tek bir çift döngüsünü tamamlamış olursun. Böylece çiftler de üst üste denk gelmez ve muntazam bir daire elde etmiş olursunuz. Burada başlangıçtaki bu şekilde başlamanın amacı sadece bu. Burayı da 3 tek bir çift olarak tamamlayacağım. Şimdi başlangıcı gösterdim zaten, tokayla belirleyeceksiniz. Burada daha fazla birlikte örmeye gerek yok. Ben size şöyle defterden göstereyim. Bakın burada şu sıradayız şu an. Bu arada burada 2 düz ekle demişim ya, bu yine daire örüyoruz. Burada bir tane berenin tepesini yazmışım. Bunu şey yapmayın yani, takılı kalmayın buraya başta. 2 düz ekle demişim ya, biz burada bir tane artırmasız sıra ekledik. Şimdi bir tek bir çift, 3 tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayacağız. Sonra yine artırma yok demişim. Dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Eğer dalgalanma varsa artırma olmadan siz de bu şekilde buraya uyabilirsiniz. Eğer artırmasız sıra yaparken bir gerilme olacaksa, daire içe doğru bükülecekse, küçülecekse eğer, orayı artırmasız değil de 4 tek bir çift olarak devam edebilirsiniz. Direkt buraya da uyabilirsiniz. 4 tek bir çift, 2 tek bir çift, daha sonra 5 tek bir çift, 5 tek bir çift olarak devam ediyorsunuz. Daha sonra bakın yine başlangıç 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, 6 tek bir çift devam. Sonra 7 tek bir çift, sonra artırma yok demişim. Sonra 4 tek bir çift, 8 tek bir çift, artırma yok demişim 2 kere. İsterseniz dairenizin durumuna göre bir kere de yapabilirsiniz. Burayı ekran görüntüsü alın. Yani sürekli izlemenize gerek yok. Zaten dediğim gibi daire motif öreceğiz. Bu kadar yani. Ben nereye kadar geldim? Şöyle 5 tek bir çift, 10 tek bir çift sırasını yaptım ben en son. Fakat burada işte aralarda ben yine 5-6 tane artırmasız sıralar attım. Kendi dairemin durumuna göre ekran görüntüsü alarak siz de istediğiniz boyuta kadar daireyi örebilirsiniz. Şimdi istediğiniz boyuta kadar tamamlayın. Gelin sonucu birlikte sırayı bağlayalım. Şimdi ben dairemi toplamda 10 tek bir çift sırası olana kadar büyüttüm geldim. Yani tabi burada sıra sayısı, bitirdiğim sıra önemli değil de, çünkü aralara düz sıra da attım size anlattığım gibi. Kaç sıra yapmışım onu göstereyim, sayayım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sıra yapmışım. Size ölçüsünü de vereyim, genişliğini. Şöyle elimle güzelce düzeltiyorum ve genişliği 25 santim yapıyor. Yani ben bunu, şu gül motifimi de bir güzel düzelttikten sonra arka tarafını şöyle elimle şöyle koyuyorum. Tam aynı hizadaysa, gördüğünüz gibi aynı hizada, o ölçüye kadar örmem yeterli olacaktır. Siz de kendiniz gül motifinizin arka tarafı kadar bu daireyi büyütseniz yeterli olacaktır. Şimdi sırada gelelim ipimizi kesmeye. Şöyle ipimi kesiyorum öncelikle. Ve şöyle ilmeğimi açıyorum. Sıradaki sık iğnenin arkasından batıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ve şimdi bakın, ipimin çıktığı sık iğne var ya, bir de onun arkasından batıyorum içinden. İpimi arkaya alıyorum. Şu şekilde bakın, belli bile değil, örgünün devamı gibi bir görüntü oluşuyor. Şimdi
Şu ipimizi aşağıya doğru taşıyalım. Burada ben bu gül çantamın ara kısmına bir körük yapmak istiyorum. Çünkü genelde kullanışlı olmamasından şikayet ediyorlar ama bu zaten bu çanta biraz daha gösteriş, aksesuar çantası. Çok fazla içine bir eşya doldurayım, taşıyayım, bütün eşyalarım sığsın, kullanışlı olsun çantası değil aslında. Ama yine de birkaç parça eşyanızın daha rahat sığması için bir körük gibi bir şey yapacağız buraya. Şimdi hemen ona başlayacağız. Bakın şöyle gül çantamı çevireyim. Herhangi bir noktasından ipimi de hazırlıyorum. İpimi aldım. Şimdi şöyle bir tane ilmek çıkardım. İlmeğimi çıkardım. Güzelce sıktım. Şu parçam bir kenarda dursun şimdilik. Şöyle gül çantamın herhangi bir ilmeğinden şöyle bakın trabzanın tepesinden batıyorsunuz. İlmeği burada çıkardım ve bir tane zincir çekerek bağladım. Şimdi burada birkaç tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, aslında 7, 8 tane çekelim. Evet, 8 tane yeterli bence. Bu kadar bir körük olsa ara kısımda, şu çantanızın yan kısımları da biraz eşlik etse burada bence bu körük yeterli olacaktır. Hatta 6'yı deneyelim. Evet, 6 da yeterli gibi sanki. 6 tane yapalım. Şimdi 6 tane yaptık. Sıradaki parçamı alıyorum, daire parçamı. Bakın düz kısmı bana bakıyor. Karşıdan batarak şöyle kaydırmayla birleştirdim. Ve bir tane zincir çektim. Artık hep bu iki motifi, iki daireyi birbirine birleştirmek için uğraşacağız. Şimdi bu 6, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincirin ilkinin içine batıyorum, bir kaydırma. Ve hemen aradaki 4 tane ilmeğe, zincire batarak sık iğne yapıyorsunuz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne ve sonuncunun içine de bir tane kaydırma. Şimdi burada bakın hemen sıradaki, buradan başladık ya, sıradaki ilmeğin arkasından batarak ilmeğimi takıyorum ve bu şekilde arka tarafa ilmeğimi taşımış oldum. Şöyle ters çeviriyorum. Ve bir tane zincir çekerek kaydırmamı yaptım. İşte, ilmeğimi kapattım. Şimdi burada 6 tane, bakın benim biri kaydırma, aradaki 4 tanesi sık iğne ve sonuncusu kaydırma olan bir ilmeklerim gözüküyor. Şimdi diğerinin, pardon, tepesinden battım. Pardon, ortasından batıyorum. Kaydırma yaptım ilkine. Sonra diğerine bir tane sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncü ve dördüncü sık iğne yapıp sonuncuya kaydırmayı yaptık. Şimdi burada altta sıradaki noktadan, daireden batıyorum. İpimi alıyorum, ilmeğimi. Arka tarafa taşıyacağım. Bakın üst tarafa çıkıyorum. İlmeğimi aldım, arka tarafa taşıdım. Bir tane zincir çekerek sabitledim. Tekrar çeviriyoruz. Burada yine ilkinin içine kaydırma ve diğer 4'ü sık iğne, ortasından batıyorum. Şöyle biraz daha kaldırayım, ağır olduğu için kaldıramadım. İkinci, üçüncü, dördüncü sık iğne yaptık ve sonuncusu kaydırma. Bu şekilde yaptım. Sıradaki alttaki, bakın trabzanın tepesinden batarak ilmeğimi arkaya taşıdım. Burada biraz daha ilmeğimi taşıdıktan sonra sıkacağım ki, evet, orada potluk yaratmasın. Bir tane zincirle kapattım. İşlem bundan ibaret.
Evet, son kez göstereyim. Burada sayarak gidin. Birinci kaydırma, 2, 4 sık iğne ve şurada bir kaydırma var. Kaydırmayla başladım. Ortasından batarak 4 sık iğne, 2, 3 ve 4 sık iğne. Sonuncusu kaydırma yapıyorsunuz ve altta sıradaki bakın sık iğnenin tepesinden arkadan batarak ilmeği arkaya taşıyıp bir tane zincirle yeni sıraya geçmiş oluyorsunuz. Bu şekilde bakın bir görüntüsü oluşacak, bir körük oluşacak altta, yani şöyle bir körüğünüz oluşacak. Belli bir noktaya kadar bu işlemi komple devam ettireceğim. Çantamın körüğünü istediğim noktaya kadar ördüm geldim. Hemen sizlere bakın boyutunu göstereceğim. Şu iki nokta arası boş kalacak. Şöyle bakın, açtığınız zaman şu şekilde gayet rahat elimin girebileceği, çantamın ağzının da çok yayvan geniş kalmayacağı bir, şöyle nasıl daha net gösterebilirim. Şöyle bakın. Şu şekilde. Kaç santim kalmış hemen onu söyleyeyim size. Yani şöyle komple yuvarlak olarak ölçeyim önce nereye kadar ilerlemişim. Siz ağız genişliğini, açıklığını istediğiniz boyutta bırakabilirsiniz. Şöyle kenarlardan itibaren baştan sona ölçtüğüm zaman 89 santim yapıyor. Şu baştan sona. Şöyle ağız açıklığı da şu şekilde bakın. Koyduğum zaman 20 santim genişlik yapıyor yukarıdan ölçtüğüm zaman. Şimdi sırada ağız kısmını düzeltmeye geldik. Bakın ilmeğimi en son gül tarafında bırakmışım, bitirmişim. Şöyle bakın, sırayı bitirdiniz. Bu kısma geçip yeni ilmeğe bağlayıp normalde karşıya geçmeniz gerekiyordu. Burada bir kaydırma işlemiyle düzeltme yapacağız. Bakın burada 6. noktaya da battım. Burada şöyle yeni ilmeğin içine batıp kaydırma. Bakın şu trabzanların tepesine batıp kaydırmayla dolaşıyorum. Şu trabzanların tepesini bir esnememesi için sabitlemem gerekiyor böyle kaydırmayla. Komple çantamın ağız kısmını kaydırmayla sabitleyeceğim. Bakın şöyle görüyor musunuz? Açılmasını engellemiş oluyoruz. Şurası normalde bakın daha büzgü büzgü, daha geniş duruyor. Şu kaydırmayla komple buraya kadar geleceğim. Ön tarafta son trabzana kadar bakın böyle kaydırmayla tamamladım. Şimdi şu körük kısmını, yani şuradaki 6 tane noktayı da kaydırmayla tamamlayacağım. Bakın şuradan ilk buradaki sık iğnenin tepesine kaydırma. 1, bakın 2, 3, 4, 5, 6. Hatta şöyle yapalım. İçinden batmayalım. Direkt tepesine batalım. Daha düzgün bir görüntü olsun. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan, yani şöyle kalın batmamız tepesine komple. Daha hoş, daha sıkı olur. 2, 4, 5. Altı. Direkt şuradaki bakın bu arka tarafın sık iğnesini de kaydırmayla dolaşıyorum. Şimdi buradaki körük kısmına da aynı şekilde geçiyorsunuz. Sıranın sonunu birlikte bağlayacağız. Şimdi körük kısmını da atladım. Bakın şöyle son bir tane kaldı. Kaydırmayı yaptım. Şuradan sıramı bağlayacağım. İpimi kesiyorum kısa olacak şekilde. Şöyle açtım. Şurada ilk yapmış olduğum kaydırmanın bakın arkasından, iki tepesinden batıp ipimi oradan
arkaya taşıdım. Ve ipimin çıktığı şu başağı görüyorsunuz. Arkadan ortasından battım. İpimi tekrar dolayıp arkaya aldım. Bakın şöyle hiç farklı bir görüntü olmayacak şekilde sıramı bağlamış oldum. Şimdi bunu aralardan kaydırıp sabitleyerek yakıp yapıştıracağım ipimi. Evet, astarımı kestim geldim. Kalın parlak saten astar kullanacağım. Kumaşın düz tarafını ikiye katlıyorsunuz. Daha sonra ortayı bir kaymaması için iğne ile sabitliyorsunuz. Gül çantayı güzelce düzelttikten sonra şöyle katladığınız noktayı sınır alarak yanlardan çiziyorsunuz beyaz sabunla ve ağız kısmını da çantanızın ağız şekli aynı olacak şekilde gördüğünüz gibi çiziyorsunuz. Daha sonra yanlardan dikiş atacağız. Yine ağız kısmını eğer dikiş makinemde düzgün olmaz derseniz yanlardan çizdiğiniz yerlerden dikiş attıktan sonra şu yuvarlak kısmı ağız kısmını dikiş atmadan çantaya katlayarak da yani şöyle elinizle buradan kesik atarsınız, atıyorum şuradan A'ya bir kesik, yan tarafını katlayarak bu yuvarlak ağız kısmını katlayarak elle dikiş de yapabilirsiniz. Sırada geldik çantamızın askısını dikmeye. Bu şekilde bir çanta sapı kullanacağım. Daha önceki videolarımda yuvarlak kullanmıştım. Fakat bunun gül çanta zaten kendisi yuvarlak olduğu için üzerine yuvarlak bir askı yani güzel oluyor. Yine onu da yarıya kadar gömmek zorunda kalıyordum. Yani C şekline getirmek zorunda kalıyordum burayı. Neyse bunu kullanmak daha pratik olacak. O yüzden bu videoda bunu kullanmak istedim. Yine bakın iç taraftan dikiş yapacağım. Şu kısmı komple çantamın iç kısmında bakın şu köşeler gömülene kadar şöyle bakın tutuyorum. Şöyle bir tutma yerim olacak. Şu köşeler çantanın içine girecek. Şöyle. Evet, çantamın ağız kısmını düzelttikten sonra 2 kat olacak şekilde ipimi ayarladım. Ve ucunu yaktım daha sonra açılma vesaire olmasın diye. Şimdi bakın tam söylediğim gibi şöyle dikmem gerekiyor. Şimdi arkadan şöyle sıkıca tuttuktan sonra şuradan hizasından batıyorum. Ve batışı yaptıktan sonra yine trabzanın aradan çok görüntüyü bozmadan şu ilk dikişimi bunun arasından geçiriyorum. Oradaki ipi sabitlemek, düğümlemek adına böyle bir şey yapıyorum. Şimdi bu şekilde başladık. Bakın tam düz tuttuğumda çantanın sapı hangi hizaya geliyorsa o hizayı takip etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar alttan batıyorum trabzanın arasından. Zaten buradaki dikiş gül yapraklarından dolayı gözükmeyecek. Önemli olan arkadaki dikişi gizleyerek devam ettirmek. Şimdi bu şekilde içe sabitlediğim zaman gömerek daha sonra üstüne de astarı sabitleyince bu dikiş zaten gözükmeyecek. Şu şekilde 2 kat olacak şekilde komple sarmaya devam ediyorum. Çantanızın askısı dümdüz durması gerekiyor. Ucu direkt biraz yuvarlak geçtiği için trabzanın tepesine gelirken orta kısımları trabzanların ortalarına, hatta bazen dip noktalarına geliyor. Bilginiz olsun. Önemli olan sapın düz durması. Bu şekilde bakın. Şöyle sabitleyeceğim. Bu şekilde gözükecek. Sıranın sonuna kadar geleceğim. Şimdi çantamın sapını bakın sıramın sonuna kadar diktim. Buradan bir tane şöyle kısa olacak şekilde ipimizi keselim. Şöyle tığ yardımıyla bir tane ipimi ön kısma çekiyorum. Aralardan.
Şimdi tekrar başka bir aradan arkaya çekeceğim. Evet, burada ipimi bağlayacağım. Şimdi iplerin aynı yönden çıkışını bitirdim. Bakın iplerimi bağlıyorum. Şimdi biraz daha kısa olacak şekilde keselim. Ve çakmağımızla sabitleyelim. Evet. Bu şekilde, hatta şöyle sabitledim. Şimdi ilk sapımızı diktik. Bakın önden bu şekilde bir görüntüsü oluştu. Aynı şekilde arka tarafın sapını dikeceğiz. Onu da dışarıdaki sık iğnelerin görüntüsünü bozmayacak şekilde aynı hizada sık iğnelerin arasından batarak sabitlememiz gerekiyor. Ön taraftaki sapımla aynı hizada olacak şekilde şöyle tutunca kaldırıp bir deneyin. Bakın biri aşağıda biri yukarıda olmasın. Şimdi bakın tekrar iğnemi ipimi hazırladım. Şu burada sık iğnelerin arasını kullanacağım. Ön taraftaki örgüyü hiç bozmaya gerek yok ve şuradan aradan geçirerek düğümlemiş oluyorum. Tekrar aradan çanta sapımın olduğu hizadan batarak bu şekilde dikeceğim. Şimdi sabit tutmak zor oluyor ama devamlı kontrol edeceksiniz. Sıkarak devam edin. Bu şekilde sıramın sonuna kadar sabitleyip geliyorum. Astarımı çizdiğim noktalardan dikişimi attım. Ve şöyle bir şey yaptım. Şurada da normalde yuvarlak çizgi vardı. Ütülediğim zaman kayboldu. Şimdi çantanın içine astarımı geçirip deneme yaptığım için kırıştı. Bu kısmı şöyle bakın. Çizgi şuraya kalıyor. Şöyle kestim. Şöyle. Çünkü şöyle açıp burayı böyle katlayarak dikmem lazım yan kısmı. Burayı da böyle katlayarak devam ettirmem gerekiyor. Siz de bu şekilde kesik atabilirsiniz. Ağız kısmını kendim elle dikerek düzelteceğim. Şimdi şöyle tam ortaya yönelecek şekilde şuradan tutayım, orta noktadan. Tam burayı ortaya doğru götürüyorum. Şimdi düzeltelim. Diktikten sonra zaten tam anlamıyla düzelmiş olacak. Şöyle açıyorum. Öncelikle şu yan kısımları şöyle katlıyorum. Bildiğiniz daha kolay bir yöntem varsa bu arada, körük işin içine girince ve bu şekilde çantaya sabit bir şekilde körük örüldüğü zaman şimdi astarı parçalara ayrı ayrı yapmak da zor oluyor. Yani mümkün değil şöyle bir durumda. O yüzden bir bütün halinde astarı dikmek zorundasınız. Şimdi bu şekilde tel tokayla yan kısımları sabitledim. Şimdi şu bakın, eğer dar geliyorsa şu ağız kısmı, şu çantanın ağız kısmını şu şekilde büzerek ilerleyebilirsiniz. Çünkü zaten bu sürekli çantayla oynamaktan bu fırloş ip bir şekilde kendini daha da açıyor. Şöyle tam yan kısmın bittiği noktadan sabitleyerek bakın şurayı da her zaman kontrol edeceğim. Kontrol ederek dikişimi tamamlayacağım.
şöyle dip dibe batarsam kumaştaki dikişim çok da sırıtmayacak ve sıkı bir dikiş yaparsak daha muntazam görünür. Şurayı gizleyelim. Evet. Ön taraftaki örgüyü bozmadan ilerleyin lütfen. Şimdi bakın bu şekilde dikildiği zaman gayet düzgün bir görüntüsü olacak. Diktikten sonra içine elimizle güzelce oturtacağız. Söylediğim gibi her zaman dikiş yaparken şurayı, şu son noktayı dikkate alın. Bazen buraya fazla pay ayırıp burada pay bırakmayabiliyoruz. Şu ovallikten dolayı kumaşımızı fazla kullanmayalım. Dikkat edelim. Şöyle her yere yetişmesi gerekiyor. Bu şekilde dikişimi tamamlayıp geleceğim. Evet, çantamın astarını diktim ve küçük detaylarla çantamı tamamladım. Çıt çıtımı da diktim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir astarımız oldu. İple uyumuna bakar mısınız ya? Tam bir bütün oluyor astarla çantamız. Bu şekilde çıt çıtlarımı da diktim. Zaten çantanın ağız kısmı asla fermuar istemiyor. Çünkü körükle birlikte çantanın ağız kısmı hem kullanışlı hem çok geniş de değil ve eşyanız da dökülmeyecektir. Bu şekilde bir çantamız oldu. Arka tarafına da çelik etiketimi sabitledim. Çünkü ön taraftaki gül yapraklarına bu çelik etiket sabitlemek olmayacaktı. Siz de benim gibi arkaya sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde gayet hoş, kullanışlı bir çanta oldu. Siz de istediğiniz boyutlarda bu çantayı örebilirsiniz. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Buraya kadar geldiyseniz, bu çantayı ördüyseniz lütfen yorumlarınızla bana destek olmayı, YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi Instagram kanalıma da bekliyorum. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.